Selam dostlar. Buhara'dayım. Buhara'da böyle küçük bir odada kalıyorum. Bakın şöyle biraz dağınık ama göstereyim size. Acayip şirin, acayip tatlı. Kendi banyosu var. Ve sadece 120 Özbek somu ödüyorum burada. Özbekistan genel olarak ucuz mu? Kırgızistan kadar ucuz değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Kazakistan'la biraz belki Azerbaycan o civarlarda bir rakamı var. Ama biraz sizin araştırmanıza da bakıyor bu iş. Yani mesela normalde burada bu arada genelde 150 som, 160 som, 150 bin, 160 bin pardon 150 bin, 160 bin som e, rakam var. Ama ben geldim işte birazcık pazarlık yaptım. Şu bu 120 bin soma indirdim. Her zaman inerler mi bilmiyorum. Yani o yüzden de genel olarak böyle Özbekistan çok ucuz diyemeyeceğim. Kırgızistan ucuzdu mesela. Gerçekten de çok rahattık orada. Burası yani yine tabii ki bir Türkiye değil. Öyle aman aman fahiş fiyatlar şu bu falan filan yok. Ama hani Kırgızistan'a göre bir tık daha pahalı diyebilirim. Şimdi hostelimizden çıktık. Bu tarafta Old City var. Yani Buhara'nın tarihi medreseleri bu tarafta. Yaklaşık bir 10 dakika kadar yürüyorsunuz. Böyle bu görmüş olduğunuz cadde bir ana cadde aslında. Bu caddenin sağ tarafında hosteller, oteller, yani sadece böyle bu sırada değil, böyle arkaya doğru hosteller, oteller var, görünüyor. Şu anda ölü sezonda olmamıza rağmen inanılmaz kalabalık bir turist kitlesi var. Çünkü buraları gerçekten ucuz. Yani mesela Türkiye ile kıyasladığımızda oldukça ucuz. Özellikle tarih merakları için tabii ki Buhara ve Semerkant'ın önemini anlatmaya gerek yok. O yüzden de sadece Rus ve Çin değil, sadece Kore'de değil, Avrupa'nın çok fazla noktasından, Latin Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan ve Afrika'dan turistler, yani dünyanın her yerinden kısacası turistleri görmek mümkün. Böyle en son rahat rahat oturup bir kafede çay kahve içtiğim ülke Azerbaycan'daydı. Yolculuğum sırasında Gürcistan ve Azerbaycan'da o tip kafeler buldum. Onun dışında kafe bulmak diğer ülkelerde çok zordu. Burada var fakat çok pahalı. Turistik bir noktadayım çünkü. Yani şöyle oturup bir kahve içmek hani normal fiyatlarda. Ya da normalde göreceli, kime göre normal, o da ayrı bir konu da. Ama hani işte bir şekilde oturup kahve içmek yani. Neyse. Kahve içmeyince modum düşük oluyor. Şimdi bir şekilde tekrar şu ileride çok güzel bir samsacı vardı. Çok orijinaldi. Oraya gidelim ve bir samsa yiyelim. Hem de orada bir çekim yapalım. Geçen gün oraya gittiğimde gerçekten de çok hoş bir çekim yapmıştım. Çünkü çok yeni yakıyorlardı sobalarını. Daha doğrusu soba denmiyor da ne deniyor ona? İşte kahve içmeyince böyle kafamda çalışmıyor arkadaşlar. Soba yine püfür püfür, daha doğrusu fırın püfür püfür yanıyor. Çok da ucuz bir yer burası. Çok güzel bir yer. Tertemiz de yapıyorlar. Selamünaleyküm. Abla nasılsın? İyi misin? Merhabalar. İyi misin? Rahmat. Bakın arkadaşlar, şimdi burada samsa yemeye geldik. Bu ablalar çok güzel samsa yapıyor. Bir şöyle göstereyim size de. Korakol Tandır Samsa. Böyle bu turistik taraftan geldiğinizde sağ tarafta çok orijinal bir kafeleri var. Şimdi onlarla beraber samsa yiyeceğiz. Hadi bakalım. Selamlar. Selam. Kokalmış Medresesi diye geçiyor. 17. yüzyılda yapılmış. Bakın burası tamamen medreselerle dolu. Şurada birazdan göstereceğim bir tane daha var. Ve yine burada bir başka medrese var. Bunlar Buhara medreseleri. Yine bir diğer medrese olan Navir Dovenbegi Medresesi 1622-1623 yılları arasında yapılmış. Yani yine 17. yüzyıl
medreselerinden. Şimdi bunun içine girelim arkadaşlar. Genellikle bu medreseler şu anda böyle küçük ticari dükkanlar olarak kullanılıyor. Bakın bu medresenin içi. Böyle bir avludan oluşuyor ve 2 katlı sınıflar var bakın yukarıda. Zamanın üniversiteleri. ...16. yüzyılın ortalarına kadar günümüz anlayışıyla hemen hemen üniversite seviyesine eşit durumda olmuştur. Medreselerde tüm bilimler ayırt edilmeksizin öğretilmiştir. Şeyhül ulema seçtiler. Bu bizim anlayışımızda rektör demek oluyor. Ve Buhara medreselerinin kaderi de bu şekilde bir seçimle ama alimlerin seçimiyle tayin edilmiştir diyebiliriz. Yani işte bazı ülkelerde görüldüğü gibi cumhurbaşkanlarının ataması ya da işte ne bileyim neredeyse rüşvete varan, tanıdık, şu bu bilmem ne bu şekilde değil. Ciddi anlamda belli alimler grubuyla rektörler seçilmiş o dönemde. Belli bir zaman sonra medreselerden dünyevi bilimler ayrılmış ve sadece dini ilimlere yer verilmeye başlanmış. Bu medreseleri zayıflatmış. Daha önceki dönemlerin aksine tüm bilimlerin okutulduğu merkezler olma özelliklerini yavaş yavaş kaybetmişler. Ve 19. yüzyıla gelindiğinde Buhara'da bulunan medreseler karanlık dönemlerine girmişler. Dünyevi bilimlerin, felsefenin, tıbbın, anatominin, coğrafyanın okutulmasının yanında İpek yolunun eski önemini de kaybetmesi bunları bir ekonomik bunalıma sürüklemiş. Türkistan seyyahlarının verdiği bilgilere baktım. Mesela Alexander Burns 1834'te Buhara'da toplam 366 mektebin ve medresenin varlığından bahsediyor. Medreselerin büyüklüğüne ve ününe göre de talebe sayısının değiştiğini yazıyor. Yine Vitkevich diye başka bir gezgin Buhara'da 70'e yakın medresenin olduğundan söz etmiş. Seyyahlar Buhara'da 5000'den fazla öğrencinin bulunduğunu, Hindistan'dan, Afganistan'dan, Rusya'dan ve Çin'den öğrencilerin geldiğini de yazıyorlar. Buhara medreselerinin fiziki koşulları ve derslerinden söz edecek olursak, öncelikle medreselerin şehirde ya da çok büyük kasabalarda olduğunu söyleyebiliyoruz. Şehirdeki medreseler genellikle pazarların yanında kurulmuş, bunu biz de gördük. Hemen yanı başlarında mescit bulunmakta, kervansaraylar bulunmakta. Genellikle gelirleri ve giderleri genellikle vakıflar tarafından karşılanıyor. Medrese hocaları olan müderrislere muallim, damla gibi isimler veriliyor. Müderrisler medreselerin bulunduğu şehrin hakimi tarafından denetlenebiliyor. Bilgisinin yeterli olmadığına dair öğrencilerden şikayet gelirse ya da uygunsuz davranışlarda bulunursa da görevine son veriliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ders yapılmıyor. Öğrenciler bu günlerde kendi aralarında toplanıp büyük öğrencilerle tartışıyorlar. Öğrendiklerini pekiştiriyorlar ve konuşuyorlar. Medreselerin ilk zamanında yani 17. yüzyılda bu gelenek hakim. Ders saatleri kesin kurallarla belirlenmemiş ve bir özgürlük var. Keza müderrislerle aralarındaki hiyerarşi de çok sert değil. Fakat daha sonra 19. yüzyılda bu ilişkiler kopuyor. Önceleri her medresede bir müderris bulunuyor. Fakat daha sonra bunların sayısı arttırılıyor. İlk zamanlarda her medreseye bir müderris veriliyor. Ancak daha sonrasında bunların sayıları artıyor. Karanlık dönemde yani sadece dini ilimlerin olduğu dönemlerde artık devletle medreselerin ilişkileri çok daha sıkı fıkı oluyor ve müderris alımına akrabalık ilişkileri karışıyor. Özellikle 19. yüzyılda bu medreselerde akrabalık ilişkileriyle müderris atanması durumundan dolayı da medreseler artık yavaş yavaş tarihe gömülüyor ve değerlerini kaybediyor.
19. yüzyılın ortalarında medreselerde babadan oğula geçen bir düzen İstanbul. başlıyor ya da doğrudan doğruya şehrin valileri ve hükümdarların akrabaları, tanıdıkları medreseleri doldurmaya başlıyor. Bu Buhara medreselerinin sonunu hazırlayan en önemli noktalardan bir tanesi. 9. yüzyılda felsefe, edebiyat ve tarih gibi konular iyice küçümsenmeye başlıyor. Bunlarla uğraşmak, medreselerde bunlarla uğraşmak hoş karşılanmıyor. Matematik iyice azalıyor. Dil ve dini ilimler dışında kalan diğer bilimlere karşı bir ön yargı mevcut olmaya başlıyor. Onlara göre Müslüman olmayan eski atalarının gündeme gelmesi hoş bir durum değil. Çünkü Türkikler biliyorsunuz erken bir dönemde Müslüman oldular ve ondan önce bambaşka inançlara sahiptiler. 19. yüzyılın ortalarında artık seçmeli olan matematik dersi tamamen kaldırılıyor. Sadece bazı medreselerde cebir okutulmaya devam edilmiş. Bütün üçgenler dik üçgen, tüm dörtgenler dikdörtgen olarak kabul edilmiş. Astrolojide han saraylarında itibar görmekten öteye geçmemiş. Astroloji ve astronomiyi neredeyse tamamen kaldırmışlar 19. yüzyılda. Zayıflamasının en belirgin nedeni İpek ticaret yollarının zayıflamaya başlaması ve medreselerin içe kapalı bir yapıda bulunması. Yani başlangıçta tamamen enternasyonel ve farklı ilimler, farklı insanlar, farklı kültürlerle haşır neşirken bu medreseler, bu üniversiteler daha sonra içe kapalı bir taşra üniversitesine döndükçe zayıflamış ve sadece bir kurum olarak, sadece bir anlamda sembolik, yani işte devletin bir üniversitesi var şekline dönüşmüş, zayıflamış ve tarihe karışmışlar. Thank you. Türk kahvesi buldum sonunda. Çok mutluyum. Çok özlemişim. Uzun zamandır Türk kahvesi içmedim. Sanırım en son Türk kahvesini Azerbaycan'da içtim. Of. Dünyanın en güzel kahvesi benim için. Bir kervansaray. Bakın az önce bir ticari pazar kubbesinin altından geçtik. Orası pazar. Burası ise kervansaray. Yani kervanlarını getiren tüccarların dinlendiği noktalardan bir tanesi. Şimdi bunun içine girip şöyle bir kervansaraya bakalım. Yani zamanın otelleri, hostelleri diyebiliriz. Mallarını getiren tüccarlar buralarda dinlenmiş. Gördüklerimizden daha eski bir cami. 12. 13. yüzyıl ibaresi var. Orada yazıyor. 12. 13. yüzyıl. Toki Telpak Furuson diyor. Trading Dome. Yani yine bir ticaret kubbesi. Az önce gördüğümüz gibi. Şimdi bu kubbenin içerisine giriyoruz. Tek kötü tarafı boyamışlar arkadaşlar ya. Yani keşke bıraksalardı eski haliyle kalsaydı. Yıkık dökük olsaydı hiç problem değil ama hani bu şekilde beyaza boyamaları pek hoş olmamış. Fakat bakın orijinal kısmı şu yukarıda gözüküyor. Orijinal kısmı şu yukarıda gözüküyor. Bazı yerler orijinal bırakılmış. Burası zamanında böyle bir ticaret kubbesi, yani bir ticaret alanı, yani bir pazar aslında. Sadece daha gelişmiş ve İpek yolunun çeşitli noktalarından gelen malların olduğu bir pazar.
geri döndüm hostele. Medreseleri, şunu düşürüyorduk. Medreseleri gezdikten sonra şöyle bir şey aldım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa gördüm. Şimdi sizinle beraber şunu bir açıp ne olduğuna bir bakalım. Bu bir kuru yemiş. Böyle içinden Allah Allah ceviz gibi bir şey. Evet, cevize benziyor arkadaşlar ama ceviz de değil galiba. Şimdi bunu bir tadacağım. Muhteşem. Ceviz ama sanki çikolatalı gibi ya. Ama çikolatalı da değil. Böyle kavrulmuş mu? Bunun adını öğrenip yazarım arkadaşlar. Başka yani ceviz gibi. Ama bakar mısınız? Şöyle bir şey. Fakat sanki tatlı. Gerçekten çok güzel. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yiyorum. İsmini öğrenip yazarım.